someone who came a few times to this group asked me if I could teach him how to meditate. Bu gruba birkaç kere gelen biri sordu. Ona meditasyon yapmayı öğretip öğretemeyeceğimi sordu. And so maybe I was a little puzzled because I always guide people through the meditation, but maybe that's not teaching enough, explaining enough. Benim için çözmem gereken bir şeydi. Çünkü insanları genellikle meditasyonda yönlendiriyorum ama bu yeteri kadar öğretmiyor. So meditation is, at least for me, not something like learning to walk or just a single task. It's more like peeling an onion. There's multiple layers. Meditasyon benim için yürümeyi öğrenmek gibi bir şey değil. Daha çok bir soğanın kabuklarını soymak gibi. Katman katman açmak gibi. And so probably each of you has a different idea or experience around meditation. Belki her birinizin meditasyonla ilgili farklı bir fikri veya deneyimi vardır. Maybe from just wondering what it is about and you never maybe noticed that you had a meditative state. Belki sadece nasıl bir şey olduğunu merak ediyorsunuzdur. Daha önce bir meditatif bir alanda, aşamada olup olmadığınızın farkında değilsinizdir. And maybe there are some other people in here who permanently live in non-dual awareness and they meditate basically 24/7. Belki de içinizde bazılarınız tamamıyla ikili olmayan alanda yaşıyordur ve 24 saat 7 gün boyunca hep meditatif halde yaşıyordur. And so of course if somebody would teach an individual, he or she would find out at what layer of the onion the particular person is and then see if he can take he or she to the next layer. Belki birisi kişisel olarak meditasyonun bir katmanının ne olduğunu öğretebilirse o zaman o kişi diğer katmana ulaşabilir. Soğan ya kabuğu gibi. And if you all fold your arms for a moment like this. Hepiniz kollarınızı bir anlığına kavuşturabilir misiniz? Bazılarınız zaten duruyor, yapıyor. Who has their left hand on top? Kimin sol eli üstte? Who has their right hand on top? Me. Right hand? I have no hand on top. You do. You have both hands under. But if you normally would have your left hand on top, right? No, that's fine too. So, but those who have one hand on top, if you try to switch, you put the other hand on top. It feels like very weird. It feels very weird, right? For most people, it feels weird. They can't even do it, right? Üstte olan elinizi değiştirmeye çalışın. Oldukça garip gelecektir. Bir sürü insan bunu yapamıyor bile. Oldukça garip hissettiriyor. But anyway, the point is we all have developed a habit, right, of putting our hands like this, or most people have, or putting our hands like this. Ve buradaki nokta şu ki hepimizin farklı alışkanlıkları var. And doing it Kimisi the elini other öyle way koyuyor, kimi böyle. feels odd. Ve onu farklı türlü yapmak çok garip hissettiriyor. And for me at least, the first step into a more serious meditation practice was changing my morning habit, my morning routine. Benim için çok ciddi meditasyon pratiğine başlamam, sabah rutinimi değiştirmemle oldu. And to
change from this to this in a way, to get up half an hour earlier than usual. Bu elimi şuradan şuraya değiştirmem gibi sabahları yarım saat daha erken uyanmaya başladım her zaman kalktığım saatten. And then I created a meditation space in my home Evimde bir meditasyon alanı yarattım. where I could find peace and quiet. I had 3 children at a time, so O sırada 3 çocuğum vardı. Biraz sessizlik ve huzur bulabileceğim bir alan yarattım I actually kendime. ended up I built a little cubicle in my garage that I could go in and meditate in. En sonunda garajıma bir küçük kulübe yaptım. İçine girip meditasyon yapabiliyordum. And then I created a little altar, Küçük bir altar yarattım. and I get in a moment to the point why that is helpful. Ve o noktada çok yardımcı oldu bana. So you can put a candle on it and some rocks and some meaningful, a card that somebody had given me, just a few meaningful items. Üzerine mumlar, taşlar, benim için anlam ifade eden şeyler yerleştirdim. And I think at some point I had an incense, which is not lit, but so whatever speaks to you, you can put on your altar. Sizin için bir şey ifade eden şeyleri altarınıza koyabilirsiniz. And then I just adopted a little opening prayer for me from my Buddhist Sangha that I went to. Sonrasında bunu katıldığım Budist cemaatine adapte ettim. Onların çalışmasına. So maybe you can find something in a religion or spiritual teaching that speaks to you. Yani dinsel bir şey de bulabilirsiniz size bir şey ifade eden. Mine was about the Buddha, the Dharma, and the Sangha, Benim için Buddha, Dhamma ve Sangha'ydı bu. which means the 3 dimension of the ultimate of God, if you want, or the ultimate oneness represented by the Buddha. Bu Buddha tarafından ortaya koyulan üçlü sonsuz şeydir. The Dharma being the teaching of whatever your teaching may be, right? Islam or Buddhism or Eckhart Tolle or you name it. Dharma öğretinin kendisidir. Sizin için de bu belki İslamiyet olabilir veya Eckhart Tolle'nin öğrettiği öğreti olabilir. Which resonates as a deep truth to you. Sizin için derin gerçeklik, derin anlamı olan şeydir. And then the Sangha is what we have here. It's your spiritual community that supports you on your path. Sangha burada sahip olduğumuz şeydir. Size yolunuzda eşlik eden spiritüel topluluğunuzdur. So this prayer very quickly went from this moment until full awakening. Bu noktadan tamamıyla aydınlanmaya kadar I take refuge in the Buddha, Buda'ya sığınırım. unfathomable mind, all pervasive. Tüm How to translate? Okay, let's scratch that. It's too hard to translate. Yes. Anyway, it's just this little Like prayer. chanting book words. Yeah. And this really sets your mind like a mantra or something to already saying. Oh, and of course you want to sit without leaning on anything, right? So if you cannot sit on the floor like we do, then at least you want to sit in a way that when you not to sleep, you fall forward and you wake up again. Right? This is why meditators sit like this, so that they cannot fall asleep. Bu şekilde oturabilmeniz gerekiyor tabii ki. Eğer bu şekilde arka tarafa yaslanmamanız gerekiyor. Eğer arka tarafa yaslanırsanız uyuma ihtimaliniz var bedeninizi bıraktığınızda. Uykuya dalmamak için uzun bir şekilde kalabiliyor olmanız gerekiyor. And then, the first level of awareness Farkındalığın ilk aşaması. or I say it differently, the first level that we want to bring our present moment awareness to Bu anın farkındalığına
getirmek istediğimiz ilk şey are physical objects. So you have your altar, you have your candle, you have some meaningful objects there. fiziksel objeler. Yani burada altarınızın üzerindeki anlamlı nesneler. And you just very consciously look at these objects and become present with these objects. Bu objelere bilinçli bir şekilde bakarak o anda mevcut olabilirsiniz. Just like maybe you're present with me right now. Right? You can be present with a physical object. Tıpkı şu anda benimle beraber var olduğunuz gibi fiziksel objelerle beraber olabilirsiniz. And the meditation I practice is then to bring full awareness to this object and to disidentify from the object. Not dissociate or repress it, but just saying, here is me, there is the object. Görme meditasyonu ya da bakma meditasyonu bu aşamada objelerin sizden dışarıda olduğunu algılamanız için. Ben buradayım, o obje orada. Bunu etiketlemek ya da ne olduğunu anlamak üzere değil. Sadece objeden kendinizi ayırmak için. And this identification ultimately then follows integration. Right? So it's you, the object, and you're both integrated with each other. Bu ayrışma aslında bütünleşme için. Ben ve o'dan sonra bütünleşme geliyor. But before you can integrate, you first have to differentiate. Ama Make it into two and then you integrate it back together. bütünleşmek, birleşmek için öncelikle ayrışmanız gerekir. Right? Identification is this, no separation. You're identified with objects, your thoughts, your body, your experience. So first you have to disidentify and then you kind of reintegrate without being merged or fused or attached or dependent on it. Kendini bu nesnelerle, objelerle tanımlamak, objelerle ve hatta bedeninle, düşüncelerinle, duygularınla tanımlamak, onlarla iyice iç içe geçmek gibi, bütünleşmekten farklı. İlk önce bu kimliklendirmeyi bırakmak gerekiyor. Kimliklendirmeyi bıraktıktan sonra bütünleşme mümkün olabilir. İki ayrı şeyin bütünleşmesi. Just take one raisin and hold it in your hand. Bir tane kuru üzüm alın, elinizde tutun onu. You can take another one. Bir tane daha alabilirsin. Or you Yediysen. still have it? I didn't do it. Okay, good. If you want two, you can have 2, 3, you have to pay 10 extra lira. Ekstra birkaç kuruşa 2-3 tane alabilirsin. Can I take one fish? The grapes are free. Okay, and you can already start to hold the raisin between two fingers. Üzümü iki parmağınızın arasında çoktan tutmaya başladınız. And use that as the object you want to become fully present with. Bu tamamıyla mevcut olmak istediğimiz obje. Right? Look at the shape, Şekline bakın. the reflection of the light. Işığın yansımasına bakın. Maybe you feel the raisin, maybe it's a little sticky. Belki hissedebilirsiniz hissini. Belki biraz da yapış yapıştır veya yumuşaktır. And if you would not know what this object is, like you would see it for the first time, Eğer bunun ne olduğunu bilmiyor olsaydınız, ilk kez görüyor olsaydınız, what would you perceive? ne gözlemlerdiniz, ne görürdünüz bunda? Maybe you would mistake it for something else that you already know, like a stone or a piece of poop or something like that. Bir parça kaka veya belki bir kaya.
daha önceden bildiğiniz bir şeye benzetebilirdiniz. Or maybe the brain of a tiny animal or something. Küçük bir hayvanın beyni olduğunu belki düşünebilirdik. No, I can't. And you will realize how your mind labels, right, familiar objects. Ve zihninizin nasıl benzer, zihninize tanıdık gelen şeyleri etiketlediğini fark edebilirsiniz. But when you become fully present without labeling, there are so many other options what this object could be. Etiketlemeden sadece bu nesneyle beraber kaldığınızda bu nesnenin olabileceği bir sürü diğer opsiyon daha doğuyor. And then you may put it in your mouth, Sonra ağzınıza koyabilirsiniz. roll it around, Ağzınızın içinde çevirin dilinizle. maybe close your eyes Belki gözlerinizi kapatmak istersiniz. and feel how this object feels in your mouth. Ve fark edin ağzınızın içinde nasıl hissettiriyor bu obje. And then you may notice the subtle sweetness Böyle ağzınızın içinde o tatlı lezzeti duyabilirsiniz. and then maybe ever so gently being fully present with this object, gently bite on it. Bu nesneyle tamamıyla mevcut olarak nazikçe ısırabilirsiniz. There will be a taste explosion in your mouth, Ağzınızda bir tat patlaması olacak. as this object releases its sweet, or Bu, what we call or perceive as sweet content. bu nesne hissedebileceğimiz lezzetini ağzınıza salacak. And again, notice that sweet is just a concept. Ve fark et, bu tatlılığın kendisi de sadece bir konsept. Molecules interacting with your taste buds. Moleküller dilindeki tat alma organlarıyla etkileşime giriyor. And then slowly, gently chew a little bit on this object. Yavaşça ve nazikçe biraz çiğne bu nesneyi. And when you swallow, you may feel your saliva flowing down your throat into your stomach. Ve yutarken fark edebilirsin tükürüğünün midene doğru akışını. And you may feel this positive feeling in your brain eating something sweet. Zihnindeki pozitif duyguyu fark edebilirsin. Tatlı bir şey yiyorsun. When our ancestors, thousands of years ago, found some sweet berries, that was a real delicatesse for them. Atalarımız bundan yıllar önce tatlı yiyecek bir üzüm tanesi bulduğunda bu onlar için çok önemli, sıra dışı bir lezzetti. It may have meant another few days or even weeks of survival. Ve onlar bununla günlerce hayatta kaldılar. So this would be my first suggestion, that you learn to stay present as you did right now with a physical object or physical objects. İlk önerim tam şimdi yaptığımız gibi fiziksel nesnelerle mevcut olmayı çalışmanız, öğrenmeniz. And if you think of an onion, that would be, metaphorically speaking, maybe the
the hard skin of the onion. Metaforik olarak konuşmam gerekirse bunu soğanın sert kabuğu olarak düşünebilirsiniz. The best vehicle for reaching permanent present moment awareness is your body. Ve bu anın farkındalığına varmanın en iyi araçlarından bir tanesi de bedeniniz. So when you practice, you may get a little bowl or a bell. Çalışırken bir zil veya bir çanak edinebilirsiniz. With a bowl, I mean a singing bowl. And there is a store in Istanbul where you can buy them. Güzel ses çıkaran çanlardan alabileceğiniz bir dükkan var İstanbul'da. And you just follow the sound of the bell, Sadece zilin sesini dinleyin. rising out of the background noise and Arka plan seslerinin arasından yükselişini. moving back into the background noise. Arka plan seslerin arasından kayboluşunu. And then I usually take a few deep breaths. Genellikle birkaç derin nefes alıyorum. Feeling my belly rise and fall. Karnımın yükseliş alçalışını hissederek. And just as you listen to the sound of the bell, you can just listen to any noise that comes into your awareness. Tıpkı zil sesini dinlediğin gibi farkındalığın içine giren tüm sesleri dinleyebilirsin. Like that of the street vendor right now. Hani bu sokak satıcısının sesi gibi. Just the rising and eventually will fade away. Sadece yükseldi ve birdenbire yok olacak. There we go. İşte gitti. Then you may wiggle your toes a little bit, Sonra ayak parmaklarını hafifçe oynatabilirsin. feeling down to the bottom of your body. Bedenin alt tarafını da hafifçe oynatabilirsin. Feel the pillow, the chair, the cushion, whatever you're sitting on. Üzerinde oturduğun sandalyeyi, minderi, koltuğu fark et. That your body rests on. Bedeninin üzerinde dinlendiği şeyi. And I really like to feel into the gravity between my body and the earth. Ve ben gerçekten bedenim ve dünya arasındaki yer çekimini hissetmeyi seviyorum. Feeling into this unseen force. Bu görünmeyen gücü hissetmeyi. And feeling down all the way to the center of the earth. Bunu ta dünyanın merkezine kadar hissetmeyi. So that when I relax my muscle, they just move downward a little bit. They Ben just get pulled downward towards the center of the earth. böylece ben kaslarımı gevşettiğimde tüm kaslarım aşağıya doğru kendini bırakıyor dünyanın merkezine doğru. And then you can use your body to move into the now by bringing your presence into your body and relax your feet and your legs. Bedenine, dikkatini bedenine doğru getirerek bu anın farkındalığına ulaşabilirsin. Ayaklarını, bacaklarını gevşeterek. Relax your abdomen and feel your abdomen rise and fall with every in and out breath. Karın kaslarını gevşet. Her nefes alışverişte
Karnının yükseliş, alçalışını fark et. You take back your shoulders a little bit. Omuzlarını hafifçe geriye doğru yuvarla. Sit fully upright and fully open your heart and your chest. Bu kalbini ve göğüs kafesini hafifçe yukarıya doğru taşır ve kalbin göğüs kafesinin önünün açılmasını sağlar. And then relax your shoulders and your arms and your hands. Omuzlarını, kollarını, ellerini gevşet. And if you don't really feel your muscles, to allow them to relax. Eğer kaslarını gevşetmiş gibi hissetmiyorsan, You can first flex them önce to onları tension. sıkıştırabilirsin, sıkabilirsin. So you really feel the muscle and then you release the tension. Böylelikle kaslarını gerçekten hissedersin ve kasılmayı fark edersin. Sonra rahatlatabilirsin. This really helped me at the beginning when I learned this practice to relax my muscles. Kaslarımı gevşetmeyi öğrenirken bu bana gerçekten çok yardımcı oldu. And then turn your head to the left and right and front and back. Ve sonra başını sağa, sola, öne, arkaya doğru hareket ettir, çevir. And find the perfect balancing point for your head on top of your spine. Ve omurganın üzerindeki başın için en rahat, dengeli pozisyonu bul. And finally relax your jaw and your face. Ve sonunda boğazını, yüzünü gevşet. And do that until your lips slightly open. Bunu dudakların hafifçe aralanana kadar yap. Release any tension in your jaw and your face. Boğazındaki, yüzündeki bütün kasılmayı serbest bırak. And so if this practice is new to you, then you just see how long you can sit and be present with your body. Eğer bu çalışma senin için yeni ise ne kadar süre oturabiliyorsun ve bedeninle ne kadar süre kalabiliyorsun buna bakabilirsin. Differentiating yourself, your awareness, Kendini, farkındalığını from your body. bedeninden ayrıştırarak. So there is your mind, your awareness, and there is your body. İşte burada senin farkındalığın, zihnin duruyor. Burada bedenin. And a good sign that your muscles are fully relaxed Bedenindeki tüm kaslar tamamıyla gevşek olduğunda is when you feel a slight pulsating of blood pulsating through your body. bedenindeki kan akışının yavaşlamasına iyi bir işaret bu. So when you can sit for 20 minutes or longer, just being present with your body, 20 dakika veya daha uzun sadece bedeninle kalarak oturabilirsin. you can go to the next layer of the onion. Ve buradan soğanın bir sonraki katmanına doğru geçebilirsin. And focus on your in and out breathing. Alıp verdiğin nefeslere odaklanmak. And again, that was a real breakthrough for me when I learned to stay present with my in and out breathing. Benim için alıp verdiğim nefeslere odaklanmayı öğrenmek benim için gerçekten dönüştürücü bir şeydi. And I was just sitting in my relaxed body, counting my in and out breaths. Gevşemiş bedenimle oturup alıp verdiğim nefesleri saymak.
Feeling the air flowing in and out of my nostrils. Burun deliklerimden giren çıkan havayı fark etmek. And my belly gently rise and fall. Ve nazikçe yükselen, alçalan karnımı fark etmek. Then at the beginning, usually after 5-6 breaths, my mind drifted off into thought. Başlangıçta 5-6 odaklı nefesten sonra zihnim düşüncelere doğru kayıyordu. And then when I remembered that I was meditating, I just gently brought it back to focus on the in and out breathing. Ve sonra meditasyonda olduğumu hatırladığımda dikkatimi nazikçe tekrar alıp verdiğim nefeslere doğru getiriyordum. So if you're new to meditation, you do this every day. It may take you a few weeks so that you can sit for 20 minutes just being present with your in and out breathing. Eğer meditasyonda yeniyseniz, alıp verdiğiniz nefeslerle 20 dakika kadar oturmayı öğrenmeniz birkaç haftanızı alır. Without drifting off into thought. Düşüncelere kaymadan. And like with any practice, one day you may be able to do 5 conscious breaths. Her pratikteki gibi belki bir gün sadece 5 bilinçli nefes mümkün olur. 7 and then 12 and then İkinci 20. gün 7, sonraki gün 20, sonraki gün And then 100. 100. And then it will become something that you can do anytime, in any place. Ve sonra her zaman, her yerde yapabildiğiniz bir şeye dönüşür. So it doesn't make much sense to try to go to the next layer before you master this practice. Bu çalışmada ustalaşmadan bir sonraki katmana gitmek çok da anlamlı değil. And the next layer is to watch your mind. Bir sonraki katman zihninizi izlemek. So just as you were observing the physical object, Tıpkı fiziksel bir nesneyi izlediğiniz gibi and your body, ve bedeninizi izlediğiniz gibi and learning to stay present and witness your breathing, nefesinizle mevcut olmayı ve ona şahitlik etmeyi öğrenmek gibi you become still and present and just wait for your next thought to arise in your mind. zihninizde bir sonraki düşüncenin yükselişini dingin ve sakin şekilde bekleyebilmelisiniz. Just like the sound of the bell was arising, Tıpkı zil sesinin yükselişi gibi. coming out from nowhere. Hiçbir yerden çıkıp geliyor. And when the thought arises, Ve bu düşünce yükseldiğinde like a soft breeze that blows through the branches of a tree, bir ağacın dalından bir tomurcuğun açması gibi you just release that thought that takes you out of the present moment. seni bu andan alıp götüren düşünceyi serbest bırak.
And you focus back into your body, into your breathing. Ve tekrardan bedenine odaklan, nefesine odaklan. Which is like an anchor Bu or the bir çapa roots of gibi. the tree. Bu bir çapa gibi veya bir ağacın kökleri gibi. And so you need to be grounded in your body, present with your breathing. Bedeninde köklenmiş olmalısın ve nefesinle beraber mevcut olmalısın. And then maybe a new thought arises Ve belki yeni bir düşünce yükselir. about the past or future. Geçmiş veya gelecekle ilgili. That takes you out of present moment awareness. Seni bu anın farkındalığından alır götürür. And again use the breath, your body as the anchor. Ve tekrar nefesini ve bedenini çapa olarak kullan. And this is a practice that the mind cannot grasp because the mind is just thinking, oh, I'm thinking about not thinking. Bu zihninin kavrayamayacağı bir pratiktir. Çünkü zihin sadece düşünür. Düşünmemeyi düşünüyorum. Or I think about thinking. Veya düşünmeyi düşünüyorum. But trust me and thousands of other practitioners Ama bana ve binlerce diğer pratisyene güvenin. that at one point you will drop into a space that is not mind, that is not thought. Bir noktada düşüncenin olmadığı, zihnin olmadığı bir alana düşeceksiniz. And this doesn't mean you fall asleep or die or become unconscious. Ve bu uykuya daldığınız, öldüğünüz veya bilinçsiz olduğunuz anlamına gelmeyecek. Or stop thinking, Veya düşünmenin durduğu. or maybe you want to use stop being aware. Belki farkında olmanın durduğu demek isteyebilirsiniz. It's actually quite the contrary. It's like a deep awakening. Bu çok derin bir uyanış gibi. Some people call it a vertical drop. Bazı insanlar buna dikey düşüş diyor. And then your thoughts, if there are any, they're just like objects in consciousness. Ve düşünceler zihninizde tıpkı objeler gibi. Just like the raisin that you ate was an object in your mouth. Tıpkı ağzınızda yediğiniz kuru üzüm gibi bir nesne. And the sweetness was a sensation in your mouth. Tatlılık ağzınızda duyduğunuz şeydi. You will realize that you are the stillness or the witness of thoughts or no thoughts. Ve fark edersiniz ki siz düşüncenin olup olmadığına şahitlik edensiniz. You realize that there has to be something still inside of you in order to recognize the sequence of the mind which always manifests in time. Ve fark edersiniz ki içinizde zihnin zaman akışında varoluşunu fark eden dingin bir şey var. Or another metaphor may be that you are the stillness of the hub of a wheel. Belki bir metafor olmayabilir ama siz bir tekerin merkezindeki dingin alan gibisiniz.
And your mind may be spinning or not, but you are the stillness of the hub. Belki zihniniz tur atıyor veya atmıyor ama siz ortadaki dinginliksiniz, dingin yersiniz, durağan yer. When you enter that layer of the onion, Soğanın bu katmanına ulaştığınızda you will have a deep sense of peace, çok derin bir huzur, quiet, sessizlik, presence, mevcudiyet, joy, keyif, surrender, teslimiyet, allowing everything that arises to arise just as it is. her şeyin olduğu gibi var olmasına izin, kabul, Everything that arises in your body, like thoughts or feelings, bedeninde yükselen her şeye, tıpkı düşüncelerin, duyguların gibi, sensations, duyumların gibi, emotions, hislerin gibi and everything that arises outside your body. ve bedeninin dışında yükselen her şeye, Like sounds, sesler, and none of them take you out of present moment awareness. ve hiçbiri artık seni bu anın farkındalığından alıp götüremez. And if they pull on you, you just focus back on your body, on your breathing. Eğer seni alıp götürürlerse, çekerlerse tekrardan bedenine, nefesine geri dönebilirsin. And then you may realize, wow, there's still a layer. There's still a sense of a witness, a self, an awareness. Ve fark edebilirsin, hala bir katman daha var. Bu farkındalığa şahitlik eden katman. And this is where any concept, any metaphor, any experience ends. Ve burası tüm konseptlerin, tüm metaforların, tüm deneyimlerin sona erdiği yer. And you intuit into that which brought the onion into being in the first place. Bu varlığın ilk alanına, oluşun ilk, mevcudiyetin ilk yerine vardığınızda That which existed before the onion existed. soğanın varlığından da önce var olan yere veya şeye And you realize you are not separate, except it's not you. It's just not separate from that which existed before the onion existed. şunu fark edebilirsin ki sen ayrı değilsin hiçbir şeyden. Ki bu sen de değilsin. That which is by definition infinite and eternal. Bu ebedi ve ezeli olarak tabir edilen, It never entered the stream of time. zamanın akışına hiçbir zaman girmemiş olan, or space, veya mekana. but it is that ground out of which time and space and the onion and ultimately you emerged. Ve senin, mekanın ve hatta soğanın da temeli, kökeni And then what is called non-dual awareness ve bu ikili olmayan farkındalık. is when you reintegrate all these layers Tüm katmanlar bütünleştiğinde, without splitting anything off, hiçbir şey ayırmadan but still
at the same time staying connected with that which existed before the onion existed. Ama hala bu soğanın varlığından önce var olan şeyle de bağlantıda kalarak. Or as the Buddhists say, emptiness is form. Veya Budistlerin söylediği gibi boşluk formdur. And form is emptiness. Form boşluktur. So this is how you meditate. İşte bu. Böyle meditasyon yapabilirsiniz. Wherever you are in your practice, Pratiğinizde layer of the nerede onion olursanız you are. olun. Soğanın hangi katmanında olursanız olun. This is where you take your practice, and then when you're ready, you can differentiate the next layer. Bu sizin pratiğinizin, çalışmanızın ulaşacağı yer. Ne zaman hazır hissederseniz pratiğinizi soğanın bir sonraki katmanına taşıyabilirsiniz. By witnessing this layer, Bu katmana şahitlik ederek, and therefore differentiating from that layer, bu katmanı ayrıştırarak, tanımlayarak, disidentifying from this layer, bu katmandan kendini ayrıştırarak and then reintegrating the layer, ve sonra tekrar katmanla bütünleşerek. so that you're not spiritually bypassing. Böylelikle ruhsal olarak bypass yapmamış olursun. Or become a New Age narcissist. Veya yeni nesil bir narsiste dönüşmez. And I had a little closing prayer for myself. Again, this is not a necessary. Kendim için bir kapanış duası yapmak istiyorum. In this and all of my future lives, Bu ve benim gelecek tüm yaşamlarım için. and I don't believe in reincarnation, so it's just like, Reenkarnasyona inanmıyorum. may I never for a moment be separated from Hiçbir anda ayrı olmayayım. from this precious awakening mind which I have just now grasped. From this precious awakening mind. Bu muhteşem uyanık zihinden bir an bile ayrı olmayayım. Which I have just now experienced, if you want to use that. Şimdi tam deneyimlediğim gibi. May all sentient beings experience such a mind. Tüm atalarımız bu tarz bir zihni deneyimlemiştir. May it arise in those who it has not arisen. May it arise in those in whom it has not arisen yet.
I cannot grasp that. Okay. Sorry. May those who have generated it cherish it. May it pervade our lives. Bu oradan çıkmış falan. Bu oradan koyulmuş. Oradan mı büyümüş? Ben daha geri gelemedim galiba. So for me, it's kind of a nice practice to frame my meditation with an opening prayer and a closing prayer. Benim için meditasyonumu bir açılış duası ve kapanış duasıyla bitirmek bir rutindi. And I usually read for half an hour or so. Bless you. Çok yaşa. Çok yaşa. Çok yaşa. Teşekkür ederim. Thank you. So it's nice if you read a spiritual book or an inspirational book, just to use that open mind to maybe read for half an hour, and so the whole thing takes about an hour. Eğer spiritüel bir kitap okuyorsanız onu bir yarım saat okumak açılışta iyi olabilir. Böylelikle tüm çalışma bir saat kadar alır. But I cannot teach you if you don't learn to change your habit. Right? You need to make the space in your life to do that every day. Alışkanlıklarınızı değiştirmezseniz size öğretemem. Bunu günlük hayatınıza almak için alan yaratmanız gerekir. That's that. Böyle.